Bir aile geliyor mesela, içinden bir tanesi diyor ki ben lokum yemem diyor mesela. Ben de ona soruyorum, sen neden lokum yemiyorsun biliyor musun dedim ben. Bilmiyorum. Sen dedim ben iyi lokum bulamadığı için yemiyorsun. Küçük küçük başladık bu işe. Sonra kuru yemiş satarken mesela köşede bir yerim var, çok küçük bir yer vardı. Orada turistler geliyor orada mesela. Turistlere biz hemen ikram ediyorduk yani. Yeni bir tane dükkan açtım. Orayı sırf lokum için dizayn ettim. Hemen küçük 2 tane lokum kazanı bulduk. Eski bakır kazanlarda başladık 2 tane. Müşteri geliyordu. Ben diyor işte şeker hastasıyım. Ben lokum yemek istiyorum. Nasıl yiyeceğim? İşte helva yiyeceğim yani. Yiyemiyorum diyordu. Ben de bu kafamda sürekli soru işareti yapıyordu bu. Acaba ben bu işi nasıl çözerim diye. Bir gün işte Almanya'da organik ürünler fuarına gittiğim zaman Nürnberg'e orada organik pirinç şurubu ve organik nişasta buldum. Sonra onu işte ithal ettik oradan, getirttik yani organik nişastayı. İlk İzmir'den işte Tarım İl Müdürlüğü'nden İzmir'e geldi ürün. Hatta orada dediler ki biz Türkiye'ye ilk defa böyle bir şey giriyor dediler. Yani daha sonra hurma suyunu keşfettik yine bir fuarda, Fethiye'de bir fuarda. Lokumu yaptık şimdi birkaç yılda yaptık. Bu sefer helvayı yapmaya başladık. Bir de helva da olur dedim. Lokumu ol diye de helva da olur dedim. Bu sefer şekersiz helvayı da yapmaya başladık yani. Helvayı ve şeker ilavesi lokumu yapabiliyoruz. Her şeyin zamanı vardır. Ben işte ne zaman hangi sebzenin nereden alınacağını, ondan sonra meyvenin nasıl hangi mevsimde iyi olacağını, kalitesini, her şeyini çok iyi anlarım. Mesela her şeyi, fındığı bile Giresun fındığı kullanırım daha lezzetli olduğu için. Bir de en önemli şey lokumda çerezi kendin kavuracaksın. Bir başkasının kavurduğu çerezi almayacaksın. O çok önemli. Çerez de lokumu lezzetlendirebilir yani. Hep iyisini yapmaya çalıştım. Mesela Bodrum'dan mandalina getirtiyorum. Mandalina mesela suyunu sıktırıyorum. Kabuğunu toz yaptırıyorum, kabuğunu tozu olarak kullanıyorum. Pudra şeker yerine kabuğunu tozu kullanıyorum. Mesela havuçtan lokum yapıyoruz, bal kabağından lokum yapıyoruz. Bunları da değerlendiriyoruz mesela. Ondan sonra elmadan, armuttan, her meyveden lokum yapabiliyoruz. Önemli olan şu, kimden ne alacağını bileceksin. Önce bir şeyin, ürünün fiyatını değil de kalitesini ilgileneceksin mesela. Kokusuyla her şeyde belli olur. Yani hem helvada hem lokumda mesela en iyisini yapabilirim yani. Ve şaşırtırım insanlara, bu da böyle de olur mu dedirtirim yani. O derece çıkardım. En iyi lokum bizde var, serbest şeker böyle. Ben serbest şekerlemede üretim ve pazarlama ile ilgileniyorum. Bizim ailemizin yaptığı veya bizim adımızla yapılan ürünlerde biz her zaman en doğalı, en doğrusunu, en iyisini arıyoruz. Biz yaptığımız ürünlerde özellikle üretim konusunda yeni bir Ar-Ge yaparken ya da ürün çeşidi hazırlarken önce şuna dikkat ediyoruz. Biz bu ürünü doğal yapabilir miyiz? Biz o ürünü doğal yapamayacaksak o ürünü yapmıyoruz. Servet'in arkasında babam başta olmak üzere abim ve ben güzel, dinamik bir ekip oluşturduk. Babamızın tecrübesi ve bizim gençliğimizin vermiş olduğu ve eğitimlerimiz sonucunda almış olduğumuz tecrübeleri işimizle harmanlıyoruz. Eğer vaktiniz kıymetliyse, damak tadınıza güveniyorsanız, yeni lezzetler aramaktan ve keşfetmekten zevk alıyorsanız mutlaka bizim ürünlerimizi deneyerek işinizi şansa bırakmamanız gerekir. Gerçek meyve şekeriyle, meyvenin suyuyla tatlandırdığımız kendi lokum reçetemizi icat ettik. Artık bu lokumdan başka bir seviyeye taşındı. Biz de Servet Özel demeye karar verdik. Servet'in özel reçetesi. Normal lokumdan daha fazla, belki 10 kat daha fazla talep görmeye başladı. İyi, güzel, kaliteli üretim, temiz içerik ve dürüst esnaflıkla her zaman başarılı olunacağına ben gönülden inanıyorum. Biz de elimizden geldiğince bunları hep korumaya çalışıyoruz. Bize güvenen, bizden alışveriş yapanlara teşekkür ederiz.